Merhabalar, bugün sizinle Türk mitolojisinin en sıcak, en koruyucu figürlerinden birine Umay Ana'ya yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklar onun kim olduğunu, nereden geldiğini, kültürümüzdeki o derin yerini anlatıyor. Amacımız da bu. Yani bu koruyucu tanrıçanın ardındaki anlamı, önemi biraz aralamak. Ya başlarken hemen çok ilginç bir detay var, onu fark ettim. Eski Türkçe'de umay kelimesi hem rahim, plasenta yani, hem de eş demekmiş. Bu bile tek başına ne kadar doğurganlık ve koruyuculukla iç içe olduğunu gösteriyor sanki, değil mi? Peki kökenleri nereye gidiyor tam olarak? Evet, o kelime kökeni gerçekten çok şey anlatıyor. Umayana'nın izleri bizi ta Orta Asya bozkırlarına götürüyor. Yani şamanistik inançların, hani o doğa ruhları, ruhlar alemiyle iletişim falan, o inançların yaygın olduğu zamanlara. Kaynaklarda mesela Yakutlarda Ayıhıt deniyor, Altay Türklerinde Ene gibi farklı isimleri de var. Bu çeşitlilik de ilginç aslında. Demek ki benzer bir koruyucu anne figürüne duyulan ihtiyaç, farklı Türk topluluklarında kendi kültürel renkleriyle var olmuş. Düşününce o göçebe hayatın zorlukları içinde çocukların, soyun korunması ne kadar hayati. İşte bu inanç tam da bunu yansıtıyor. Anladım. En bilinen rolü de sanırım bu. Yani çocukların koruyuculuğu. Kaynakta geçen bir inanış var, o bana çok samimi, çok sıcak geldi. Hani bir çocuğun yüzüne birden böyle kızıl bir ışık vurursa ya da durup dururken gülümsediğinde bunun Umayana'nın o an onunla ilgilendiği anlamına gelmesi. Çok hoş değil mi? Ya da tam tersi, çocuk hastalanırsa, çok ağlarsa Umayana uzaklaştı diye düşünülürmüş. Bu da figürün gündelik hayata ne kadar sızdığını gösteriyor aslında. Tam olarak öyle. Yani bu inanışlar Umayana'nın sadece fiziksel bir kalkan olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir koruyucu olarak da görüldüğünü ortaya koyuyor. Ama görevi sadece çocuklarla bitmiyor tabii. Kaynaklar diyor ki annelerin hamilelik ve doğum süreçlerini de o gözetirmiş. Yani hem direğin doğurganlığı hem de daha geniş bakarsak toprağın bereketi, toplumun devamlılığı. Bunların hepsinin sembolü. Hatta nefesiyle ruha can verdiğine inanılması var ki bu da ona atfedilen yaşam gücünü iyice pekiştiriyor. Ailenin dolayısıyla toplumun devamı için ne kadar merkezi, değil mi? Kesinlikle. Tasvir edilişi de bu gücü ve kutsallığı yansıtıyor gibi. Genç, güzel, çoğu zaman kanatlı bir kadın figürü. Işıkla, beyazla veya kızıl renklerle ilişkilendirildiği söyleniyor. Gümüş gibi saçları, bir de elinde bir yayı varmış. İşte bu yay meselesi gerçekten ilginç. Sadece koruyuculuk mu demek acaba? Ya o yay sembolü çift yönlü okunabilir bence de. Hem dediğin gibi koruyuculuğu, yani tehlikelere karşı bir savunma hattını simgeliyor olabilir. Hem de belki hani o avcı toplayıcı geçmişe, doğayla bütünleşik yaşama bir gönderme de olabilir, kim bilir. Kültürdeki mirası da hala çok canlı aslına bakarsanız. Anadolu'da hala duyuyoruz ya Umay Ana, bizi korusun gibi dilekler ya da işte lohusa kadınlar, bebekler için yapılan bazı gelenekler, nazar ritüelleri. Bunlar hep o köklerin ne kadar derinde olduğunu gösteriyor. Destanlarda, masallarda da hep şefkatli, yardım eden bir figür olarak çıkıyor karşımıza. Bugün mitolojiye artan bir ilgi de var görüyoruz. Sanatta, edebiyatta yeniden yorumlanıyor olması da bu kalıcılığın bir başka göstergesi. Bir parlak saçları göklere uzanan, gözlerinde hem bilgelik hem de derin bir şefkat taşıyan, gökkuşağının renkleriyle bezeli kanatları olan, genç ve güzel bir tanrıça imgesi çiziliyor. Gök tanrının kızı olduğu ve elinde ışık saçan, yani yaşamı simgeleyen bir küre tuttuğu belirtiliyor. Bu görsel bile hani başlı başına güçlü değil mi? Gerçekten de öyle bir tasvir ki, yani bu parlaklık, bu renkler, gök tanrıyla olan o baba kız bağı, sanki yaşamın en saf, en koruyucu ve ilahi yönünü temsil etmesi istenmiş gibi adeta. Sadece estetik bir güzellik değil bu, aynı zamanda gücün, doğurganlığın ve kutsallığın da bir yansıması aslında. Temel görevi de tam olarak bu. Yaşamı korumak, çoğaltmak, özellikle yeni doğanlar ve anneler üzerindeki o koruyuculuğu, toplumun devamlılığı açısından ona verilen kritik önemi çok net gösteriyor. Evet, kaynaklardaki en dokunaklı anlatılardan biri de galiba yeni doğan bebeklerle ilgili olanı Umayana'nın doğumdan sonra sessizce bebeğin beşiğine yaklaşıp hani Göksel Süt Gölü'nden
ki burası yaşamın kaynağı gibi kutsal bir yer olarak düşünülüyor. Oradan getirdiği bir damlayı bebeğin dudaklarına sürdüğüne inanılıyor. Bu damlanın da bebeğe ruhunu ve kut denilen o yaşam enerjisini, hani o canlılığı verdiği düşünülüyor. Hatta şey bile denmiş, bebeklerin uykularında gülümsemesi bile Umayana'nın onlarla fısıldaşmasına yorulmuş. Çok hoş değil mi? Çok hoş ve altında yatan fikir de aslında oldukça derin. Yani yaşam gücünün ve sağlığın kaynağını doğrudan ilahi bir koruyucuya bağlıyorlar. Bu hayatın kendiliğinden var olmadığını, en başından itibaren ilahi bir armağan olduğunu ve sürekli bir koruma gerektirdiğini düşündürüyor insana. Çocuk hastalandığında annelerin neden hemen Umayana'ya yöneldiği, ondan medet umduğu çok daha anlaşılır oluyor böylece. Doğru. Onun yokluğu, yani Umayana'nın o koruyucu varlığının eksikliği, yaşam enerjisinin zayıflaması anlamına geliyordu adeta. O gülümseme de belki de bu korumanın hissedilişinin bir işaretiydi onlar için, kim bilir. Ama Umayana sadece insan yavruların koruyucusu değil mi? Yani kaynaklar onun etki alanını çok daha geniş çiziyor sanki. Kesinlikle. Toprağın verimliliği, hayvan yavrularının sağlığı, hatta ilkbaharda doğanın o uyanışı bile onun varlığıyla, onun nefesiyle ilişkilendirilmiş. Kuşların, geyiklerin, sudaki balıkların bile koruyucusu olarak görülüyor. Bu nokta Umayana algısının ne kadar bütüncül olduğunu gösteriyor aslında. Yani o sadece bir doğum tanrıçası değil, hayatın tüm döngüsüyle, doğanın o kendi ritmiyle iç içe geçmiş bir varlık. Yaşam ağacıyla olan bağlantısı da sıkça vurgulanır kaynaklarda ki bu da onun sadece insan odaklı olmadığını, tüm canlılığı kapsayan bir koruyucu olduğunu pekiştirir. Yaşamın her zerresine dokunan bir figür diyebiliriz. Fakat bir de işin diğer boyutu var, Kara Umay. Pek hoş değil ama bundan da bahsediliyor. Evet, o ikilik var. Kaynaklarda eğer insanlar ona gereken saygıyı göstermezse, çocuklarına kötü davranırsa ya da doğaya zarar verirse Umayana'nın öfkelenebileceğinden bahsediliyor. Hatta bazen al karısı veya al bastı gibi kötücül varlıkları göndererek özellikle lohusa kadınlara ve bebeklere zarar verebildiğine inanılmış. Bu biraz ürkütücü. Evet, bu Kara Umay figürü Umayana'nın sadece pasif bir şefkat kaynağı olmadığını ortaya koyuyor. Önemli bir nokta bu. Aynı zamanda bir denge unsuru, yani doğaya, yaşama ve gelecek nesillere karşı sorumlulukları hatırlatan bir güç. Koruyuculuğun aslında karşılıksız olmadığını, saygı ve özen gerektirdiğini ima ediyor bir nevi. İhmalkarlığın sonuçları olabileceğini gösteren ilahi adaletin bir yüzü gibi de düşünebiliriz. Bu yüzden onu hoşnut etmek, dualarla, adaklarla ona bağlılığı göstermek önemliydi o dönemde yaşayanlar için. Anladım. Efsanelerde bir de onun yeryüzüne inerken gökkuşağını bir köprü gibi kullandığı anlatılıyor. Bazen beyaz bir kuğuya, bazen zarif bir geyiğe dönüştüğü söyleniyor. Bu dönüşümler bile onun doğayla ne kadar iç içe olduğunu fısıldıyor sanki bize. Varlığının hissedildiği yere de huzur, cesaret ve umut getirdiğine inanılması da cabası. Kesinlikle tüm bu anlatılar, semboller, ritüeller bir araya geldiğinde Umayana'nın annelik şefkati, doğurganlık, doğa sevgisi ve yaşamın kutsallığı gibi temel insani değerlerin adeta somutlaşmış hali olduğunu görüyoruz. Yani o sadece mitolojik bir figür değil, aynı zamanda bu değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan çok güçlü bir kültürel sembol. Gördüğünüz gibi Umayana hakikaten de bir tanrıçadan çok daha öte bir anlam taşıyor. Kadim Türk kültürünün yaşama, doğaya ve özellikle anneliğe verdiği önemin, duyduğu o derin saygının canlı bir ifadesi gibi. Onun o koruyucu nefesi binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan anlatılarda, inanışlarda hala hissediliyor sanki. Evet, bu ilginç incelememizi bitirirken size şöyle bir düşünce bırakalım isterseniz. Eski Türklerin doğayla, yaşamın döngüsüyle ve bu güçlü dişil enerjiyle kurduğu bu derin saygıya dayalı ilişki, günümüzün bu hızlı ve çoğu zaman doğadan kopuk dünyasında bize acaba neler fısıldıyor olabilir? Bu kadim bilgelikten bugün için çıkarılacak dersler var mıdır sizce? Üzerine düşünmeye değer. Bu derin yolculuk için teşekkürler. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Hoşça kalın. Hoşça kalın.